Bu arada Buna Ryan Kent de yavaş yavaş röportaj alanına doğru ilerliyor. Az sonra sözü Ryan Kent'e bırakacağız. Hocam devam edebilirsin. Röportaj başladı mı döneriz zaten. Şimdi Fenerbahçe'nin bence önemsemesi gereken konu şu. Bu kadar iyi transferler yaptınız. Geçen seneden yapılan transferlerin büyük bir kısmı boşa çıktı. Bu demek ki geçen sene yapılanlarda çok ciddi eksikler olduğunu gösteriyor. Ama onlar için önemli olan bu sene de kazanacakları veya kazanmak istedikleri şampiyonluk. O yüzden uyum içinde teknik heyetle birlikte takımın bir an önce hazır hale gelmesi ve onları belki de koydukları hedefe götürecek olan oyunu sahaya yansıtmaları. Bu çok kolay değil. Sıfırdan Hocam, başlıyorlar Ryan çünkü. Kent başlıyor konuşmasına. Biz de sözü Ryan Kent'e bırakalım. İlk izlenimleri, hazırlık kampı ile ilgili, detaylarla ilgili genel bir değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra sizin sorularınıza geçelim. So you can start talking about your first impressions since your arrival, and then you can evaluate the training camp we had in Russia. Then they will ask questions. You can start talking. It's been a good start to pre-season for myself and the team. The team's really welcomed me to the family. They made it really easy for me to integrate into the team. So far pre-season's going really well. I think we're going strength to strength. We've continued to work hard since we've come back from Russia as well. Öncelikle hem kendi adıma hem de takım adına iyi bir başlangıç olduğunu söyleyebilirim. Takım arkadaşlarım beni çok iyi bir şekilde aile içine aldılar. Beni çok iyi bir şekilde karşıladılar. Benim buraya entegrasyonumu kolaylaştırdılar. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Her geçen gün güçleniyoruz. Rusya kampından sonra da hazırlıklarımızı sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. Sorular alalım. Buyur Ahmet Bey. Rusya kampında son maçta kendisi bir asistle yaptığı maçlarda ön plana çıkan isimlerden biriydi. Hem hazırlık maçlarını sordum hem de kendi oyun stilini biraz daha açabilir mi? Biz defansa da yardım eden, kanadın tamamını kullanan bir oyuncu olarak gördük. O nasıl anlatmak ister kendisi? So, in the last friendly match you played in Russia, you made an assist, and when we look at all the friendly matches played, you were one of the players who stood out. So what would you like to say about those friendly matches you played during the training camp, and how would you describe your playing style? Because when we look at your playing style, it seems like you are a winger who helps the defense as well, and how would you describe yourself? Okay. First off, it's good to play against that caliber of opposition in pre-season. You want to get the most out of the games. I think the teams that we played, played a good level of football. So it's important for us to be able to come up against them teams. To work on our defensive organisation and also in possession as well. In terms of myself. I see myself as a direct player. I want to excite fans. I want to get fans off the seats. I want them to enjoy me playing football, and I want to get the most out of my game myself. So any given moment I get a 1v1 opportunity, then I will take it. Öncelikle iyi rakiplere karşı oynadığımızı söylemek istiyorum, hazırlık maçlarını, ve o maçlardan çıkarabildiğimiz en fazla maksimum şeyi çıkartmaya çalıştık. İyi seviyede takımlara karşı oynadık. Bizim için de o seviyeye karşı o seviyedeki takımlara karşı oynamak önemliydi. Hem defansif organizasyonumuzu çalıştık hem de toplu oyunumuzu çalıştık. Ben taraftarları heyecanlandırmak isteyen bir oyuncuyum. Onları zaman zaman koltuklarından kaldırmak isteyen yaptığım hareketlerle onlara heyecan vermek isteyen bir oyuncuyum. Birebirlerde de oyunumu göstermeyi seviyorum. Ne oluyor? En son Tadiç katıldı. Binlerce ünlü yıldız. Edin Dzeko da keza öyle. Çok kaliteli bir hücum hattı oldu Fenerbahçe'nin. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? So Tadic joined the team, and also we have Edin Dzeko as well. They are both worldwide players, so we can say that the team has a very high quality, especially in front. What would you like to say about it, about playing with those players? It's an exciting opportunity to play alongside those players. Given what they've added to the sport, to be able to learn from these players, but not just these players. There's a host of talent amongst this team. There's a lot of individual quality throughout the team, and everybody's here to make everybody better in training, and hopefully we can translate that onto the pitch, and
win games and come away with good results. Onlarla birlikte oynayabilecek olmak harika bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Onların spora kattıklarını düşünürsek onlardan çok fazla şey öğrenebileceğimi düşünüyorum. Ama sadece oyuncular değil, takımımızda çok fazla yetenekli oyuncu var. Bireysel anlamda kaliteli çok fazla oyuncumuz var. Herkes herkesi daha iyiye, daha yukarıya çekmek için uğraşıyor antrenmanlarda. Umarım bunları maçlara da yansıtırız ve iyi sonuçlar alırız. Beril Hanım. Hoş geldin öncelikle. İlk transfersin ve sen geldikten sonra dünyaca ünlü yıldızlar Fenerbahçe'ye gelmeye başladı. İlk geldiğinde teknik direktör belli değildi henüz. Bu ikna edilme sürecinde neler yaşandı? Nasıl Fenerbahçe'ye gelmeye ikna edildin? Bir diğer sorum da stres seviyesi çok yüksek bir lig. Buna karşı ne gibi önlemlerin var? So first of all, welcome. You are the first signing of the club this season. Worldwide players like Dzeko and Tadic came after you. So during your transfer process, how did they convince you to come here? And in Turkish league, we can say that stress level is a little bit high. So what kind of precautions will you take? Thank you first off. I think the process of me coming here was it was a long process. I had to give it a lot of thought. As I've touched on before, I didn't really want anybody other than, to have an influence on my decision in coming here. I spoke to the representatives of the club, and they told me the direction that the club was going. They told me the incentives and the targets for this season. Coming away from a team like Glasgow Rangers, there's always a demand to win every single week. And I had many opportunities to go many places in Europe this season. But I wanted to go to a team that was striving to win titles, wanted to win cups, and there was no better opportunity than to come to Fenerbahçe. An amazing fan base, amazing football club. Hopefully we can add more titles to this team. Öncelikle teşekkür ediyorum. Uzun bir süreçti benim için. Uzunca düşünmek istedim. Düşünme sürecimde kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Kulüp temsilcileriyle yaptığımız görüşmelerde bana bu kulübün ilerlemek istediği yoldan bahsettiler. Beni kulübün hedefleri hakkında bilgilendirdiler. Kulübün ne gibi hedefleri olduğu hakkında bilgilendirdiler. Ben de Glasgow gibi bir takımdan geliyorum. Orada da her hafta taraftarlar kazanmanızı bekliyorlar. Ben de bu seviyede devam etmek istedim. Avrupa'dan başka teklifler de vardı ama ben kupalar ve şampiyonluklar kazanmak için uğraşan bir takıma gelmek istedim. Bu anlamda da Fenerbahçe'den daha iyi bir opsiyon yoktu benim için. Harika bir kulüp burası, harika transferleri var. Umarım bu kulübün müzesine kupalar ekleme imkanım olur. Metin Bey. And about the second question, the stress level, what kind of precautions will you take about the stress in Turkish league? Like a lot of pressure you Well, yeah. Like I said, coming from Scotland, when you're amongst the Glasgow teams, you are expected to win every week. That demand's there, so that's nothing new for me. I probably give myself the most pressure out of anybody. I expect myself to be the best player on the pitch every week, and that will continue there as well. Belirtmiş olduğum gibi İskoçya'dan geliyorum. Orada da Glasgow takımlarının her zaman kazanması gerekiyor. Her hafta oynadığınız maçları kazanmanız gerekiyor. Dolayısıyla bu benim için yeni bir durum değil. Aslında kendi üzerimde en çok baskıyı ben oluşturacağım. Oynadığımız her maçta sahanın en iyi oyuncusu olabilmek için. Metin Bey. Kendisi de belirttiği gibi Glasgow Rangers forması giyiyordu ve Old Firm derbisinde, yani sahada oynanan derbilerde dünyanın en önemli derbisi olarak yapacakdı. Şimdi Türkiye'de yine dünyanın en önemli bir derbisi olan Fenerbahçe Galatasaray derbilerini yaşayacak. Derbi tecrübeleri kendisinde neler hissettiriyor, Galatasaray derbileri hakkında bir bilgisi var mı kendisinin? So as you have mentioned before, you played in Glasgow and you played Old Firm, one of the most important derby matches in the world. Also in Turkey, another derby, Galatasaray Fenerbahçe, is one of the most important derby matches in the world. So how do you feel yourself about it, and what do you know about this derby match between Fenerbahçe and Galatasaray? It's no secret that it is one of the biggest derbies in the world, and it's one I'm very much excited to have the opportunity to play in. I think I want to experience it for myself without learning from the outside of what the derby is about.
You know, and I'm going to have, you know, many opportunities to do that, and hopefully I can be successful in this. You know, it's important that, you know, from a player coming from outside of Turkey, that I show the passion towards this game and this rivalry. You know, so that's what I would do. Bu bir sır değil. Dünyanın en büyük derbilerinden bir tanesi. Ben de bu derbiyi oynayabilecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sanırım insanlardan duymadan kendim tecrübe etmek istiyorum bu derbiyi, ki bunu da edecek çok fazla fırsatım olacak. Umarım başarılı da olurum o maçlarda. Çünkü dışarıdan gelen bir oyuncu için bu tarz maçlar olan tutkusunu göstermek çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bunu yapmaya çalışacağım. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Hoş geldin İstanbul'a, Türkiye'ye. Başarılar diliyorum. Transferin aylar önce bittiğini öğrendik. Tabii takım arkadaşı da Türkiye'ye giden bir oyuncu var, Rıdvan. Bol bol soru sorma, konuşma, derbileri anlama, Fenerbahçe'yi tanıma imkanı olmuştur diye düşünüyorum. Neler anlattı Rıdvan, ona bize paylaşabilir misiniz? So first of all, welcome and I wish you good luck. We know that your transfer was concluded months ago and you had the Turkish teammate Rıdvan. Did you talk to him before coming here about Turkish League, about the derby matches here? Did you talk to him? Thank you, first off. I only spoke a little bit to Ridvan just to get you know, a good understanding of the league, you know, of the city. But as I touched on before, I didn't really want anybody to influence my decision in where I was going next in my career. You know, it's something I had, you know, a good amount of time to think about. You know, I had many options on the table, and you know, ultimately, like I said, it came down to wanting to join a team that had, you know, aspirations to go and succeed in winning trophies. You know, playing in a, you know, a really big football club, you know, in an environment like this, is one that excites me. You know, and you know, living in Istanbul is something that I'm looking forward to doing as well. You know, meeting the people of this city. You know, I've heard nothing but good things. So. Öncelikle teşekkür ediyorum. Rıdvan'la birazcık konuştum. Hem birazcık şehri hem birazcık ligi anlamak için, ama demin de belirtmiş olduğum gibi buraya gelirken kimsenin kararımı etkilemesini istemedim. Düşünmek için de yeterli sürem oldu zaten. Masada birçok teklif vardı ama bu tarz başarılı kupalar isteyen büyük bir kulüp geldiği zaman bu beni heyecanlandırdı. Aynı zamanda İstanbul şehrini tanımak için de sabırsızlanıyorum. İnsanlarla tanışmak için sabırsızlanıyorum. Çünkü sadece iyi şeyler duydum bunun hakkında. Öncelikle hoş geldiniz diyorum ben de ligimize, Fenerbahçe'ye. Ben İsmail Hoca ile olan iletişimini merak ediyorum. Henüz kısa bir zamanda çalışıyorlar ama hocası hakkında neler söyler? So first of all, welcome to Fenerbahçe, welcome to Turkish Super League. I would like to ask you a question about the head coach İsmail Kartal, because it's been a short while, but what are your opinions about our head coach İsmail Kartal? Thank you. I think from the first moment that I met the manager, it was quite evident his passion and his commitment to the football club. You know, he gave a great motivational speech where he set out his goals and expectations of us this season. You know, and he seems to have a very good relationship individually with each player. You know, he's very fair with us, but he demands a lot from us at the same time. So, yeah, I'm really looking forward to working under him. Teşekkür ediyorum. Onunla tanıştığım ilk andan itibaren onun bu kulübe ve işine olan tutkusu ve bağlılığı gözle görülür bir şekilde fark ediliyordu. Aynı zamanda çok güzel bir motivasyon konuşması yaptı. Hem beklentilerini hem hedeflerini anlattı. Bireysel anlamda her oyuncuyla çok iyi iletişimi var. Kendisi adil ama aynı zamanda oyunculardan çok talepkar bir teknik direktör. Ben de onunla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Kariyeri boyunca onu en verimli olduğu pozisyon sol açık. Şimdi Tadiç geldi. Olası bir imza transferi konuşuluyor. Kendisi hangi pozisyonda oynayacak? Hocayla konuştu mu? Başka bir pozisyonda oynayacak? So when we look at your game, we can say that for you, the position that you played most efficient is as left winger. But now Tadic joined the team, and
probably Zaha may come. We still don't know. So what would you like to say? In which position you feel the best? In which position you feel more comfortable? And are you able to play in other positions as well? Yeah, I think I can play across, left 10 to right wing. Left wing is my favourite position. The position which I feel I get the most out of my game. What I can contribute to the team. And it's the position I've played for a long time now. So, I understand there's competition for every single place in this team. We wouldn't be getting the best out of each other if there wasn't. So it's important to keep them, high levels on the training field and, contribute to the team on the pitch, to keep them positions. Hem sağda hem solda oynayabiliyorum ama kendi anlamda en iyi performansımı gösterebildiğim pozisyonun sol kanat olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu pozisyonda uzun süre oynadım. Ama bu tarz oyuncular arası rekabetin takım için iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu şekilde her oyuncu kendisinin en iyi performansını sergileyebiliyor idmanlarda. Dolayısıyla takıma katkısı olacağını düşünüyorum bu rekabet. Son soru Ahmet Bey. Liverpool altyapısından yetişti, ardından Rangers'ta uzun yıllar geçirdi. İki tane çok köklü taraftar kültürüne sahip kulüp. Fenerbahçe'de bu iki kulübe benzer bir kulüp. Neler söylemek ister taraftara ve aynı şekilde büyük bir taraftarın önünde oynayacak olmaktan dolayı heyecanlı mı? So you are a Liverpool Academy graduated player, and you played in Rangers for a long time. Both clubs have big fan base. Also, Fenerbahçe have a very big fan base. So, are you excited for being able to play in front of our fans? And what kind of message would you like to give them? I've been fortunate enough in my career so far to play under many teams where there is amazing fan bases. I know this football club has an incredible fan base too, and I'm very excited to get to play in front of these people. This is why I'm really excited for the season to start now. To experience that first game and get a true understanding of this team and the club itself. So hopefully it'll be a good part of my career for myself, and I want to try and give everything that I have to this football club, and hopefully the fans can see that. Evet, kendimi bu anlamda şanslı görüyorum. Çok büyük ve harika taraftar kitleleri olan takımlarda oynadım. Burada da taraftarların harika olduğunu biliyorum. Onların önünde oynayacak olmaktan dolayı çok heyecanlıyım. Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum ki oynayacağımız ilk maçta bunu ben de tecrübe edip anlayabileyim diye. Kariyerimin iyi bir dönemindeyim ve her şeyimi vermek, bunu da taraftarlara göstermek istiyorum. Teşekkür Thank ediyoruz you. arkadaşlar. Over. Fotoğraf çekimine geçebiliriz. Now photoshoot couple of